Mars gezegeninin yüzeyindeki ortalama sıcaklık -63 derecedir. İnsanoğlu oraya gitmek için milyarlarca dolar harcıyor, devasa roketler inşa ediyor ve yaşanabilir bir atmosfer arıyor. Ancak dünyamızda Mars'tan daha soğuk, her nefes alışın ciğerlerinize batan görünmez bir bıçak olduğu bir yer zaten var. Burası Oymyakon, kuzey yarımkürenin soğuk kutbu. Burada kuşlar uçarken donup yere düşüyor. Burada arabaların motorları Ekim ayından Mayıs ayına kadar hiç kapatılmıyor. Ve burada imkansızın sınırında yaklaşık 500 cesur insan yaşıyor. Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Bugün sizlerle termometrelerin patladığı, tükürüğün yere düşmeden buza dönüştüğü bir cehenneme, daha doğrusu buzdan bir cennete gidiyoruz. Eğer hazırsanız dünyanın en soğuk köyüne olan yolculuğumuz başlıyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız sıkı giyinin. Çünkü bu yolculukta çok üşüyeceksiniz. Bu köyün hikayesi büyük bir ironiyle başlıyor. Oymyakon kelimesi yerel dilde donmayan su veya balıkların kışladığı yer anlamına gelir. Kulağa bir şaka gibi geliyor değil mi? Etrafınızdaki her şey, taşlar, toprak, hatta metal bile donmuşken su nasıl donmaz? Cevap yerin derinliklerinde saklı. Köyün altındaki termal kaynaklar, -60 derecede bile nehrin bazı kısımlarını sıvı tutmayı başarıyor. Yüzyıllar önce Rengeyi çobanları bu buharı gördüler ve buraya yerleştiler. Çünkü su hayattı. Ancak bu sıcak su kaynağı aslında devasa bir buz kapanının tam ortasında yer alıyor. Burası coğrafi bir tuzak. Etrafı yüksek dağlarla çevrili bir çanak düşünün. Fizik kurallarına göre ısınan hava yükselir, soğuyan hava ise ağırlaşır ve alçalır. Kış aylarında dağlarda soğuyan tonlarca ağırlığındaki hava kütlesi vadi tabanına doğru akar ve buradan çıkamaz. Tıpkı derin dondurucunun kapağını kapatmak gibi. İşte bu yüzden burası Kuzey Kutbu'ndan bile daha soğuktur. Oymyakon'a ulaşmak en az orada yaşamak kadar zordur. Yolculuk genellikle dünyanın en soğuk büyük şehri olan Yakutsk'ta başlar. Ancak Oymyakon'a giden yol bildiğimiz anlamda bir yol değildir. Kışın Lena Nehri donduğunda nehrin üzeri resmi bir otoyola dönüşür. Evet, yanlış duymadınız. Tonlarca ağırlığındaki kamyonlar ve otobüsler, metrelerce kalınlıktaki buzun üzerinde seyahat eder. Eğer buz çatlarsa kurtulma şansınız yoktur. Bu buzdan otoyolu geçtikten sonra ise sizi tarihin en karanlık rotalarından biri karşılar. Üzerinde seyahat ettiğimiz bu yol haritalarda Kolima otoyolu olarak geçer. Ancak tarih kitaplarında ve yerel halkın hafızasında adı başkadır. Kemikler Yolu. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Sovyetler Birliği döneminde Stalin'in emriyle yüz binlerce mahkum bu yolu inşa etmek için buraya, Gulag kamplarına gönderildi. Permafrost zemini kazmak neredeyse imkansızdı. Yetersiz beslenme, hastalık ve dondurucu soğuk yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti. Zemin donmuş olduğu için mezar kazmak mümkün değildi. Bu yüzden ölen mahkumlar yolun dolgu malzemesinin içine gömüldü. Bugün turistlerin üzerinde araç sürdüğü bu yol aslında dünyanın en uzun mezarlığıdır. Oymyakon'daki hafıza çanı anıtı soğuktan dolayı donuk bir ses çıkarır. Bu ses tarihin sessiz çığlığıdır. Bu zorlu yolculuğun sonunda vardığınız Oymyakon'da tarihler 1924'ü gösterdiğinde insanlığın sınırlı aklının alamayacağı bir sıcaklık ölçüldü. Tam -71,2 derece. Bu sıcaklık karbondioksit gazının donup kuru buza dönüştüğü noktaya, yani -78 dereceye korkutucu derecede yakındır. Aslında bölgede soğuk kutbu unvanı için tatlı bir rekabet de vardır. Komşu kasaba Verkoyansk'ta 1892 yılında -67,8 dereceyi görerek bu unvanda hak iddia eder. Ancak Oymyakonlulara göre tartışma bitmiştir. Dünyanın en soğuk kalıcı yerleşim yeri burasıdır. Burada soğuk sadece hissedilen bir şey değil, aynı zamanda duyulan bir şeydir. Yerel halk buna yıldızların fısıltısı adını veriyor. Sıcaklık -50 derecenin altına düştüğünde nefesinizdeki su buharı ağzınızdan çıkar çıkmaz anında donar ve mikroskobik buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller birbirine çarparken rüzgarsız havada insan kulağının duyabileceği kadar hafif, hışırtılı bir ses çıkarır. Yürürken kendi nefesinizin çıkardığı hışırtıyı duyarsınız.
Bu ses, doğanın size dikkat et, ölmek üzeresin deme şeklidir. Oymyakon'da modern dünyanın kuralları geçersizdir. Evinizde musluğu açtığınızda su akmasını beklersiniz değil mi? Ama burada musluktan su akmaz. Çünkü borular ne kadar yalıtılırsa yalıtılsın, yerin altındaki donmuş toprak her şeyi dondurur. Peki insanlar ne içiyor? Cevap yine nehirde. Kışın erkekler nehirden mavi buz adını verdikleri dev blokları hasat ederler. Neden özellikle mavi buz? Çünkü içinde hava kabarcığı yoktur ve eritildiğinde en saf suyu verir. Bu buz blokları traktörlerle evlerin bahçelerine taşınır ve orada kuleler halinde dizilir. Bir bardak çay mı içmek istiyorsunuz? Bahçeye çıkın, bir parça buz kırın, kovaya koyun ve sobada eritin. Burada su faturası gelmez ama suyun bedeli ağır fiziksel emektir. Makineler de insanlar kadar zorlanır. Arabanız varsa onu asla durduramazsınız. Ekim ayında motoru çalıştırırsınız ve Mayıs ayına kadar kontak kapatmazsınız. Eğer motoru 1 saatliğine kapatırsanız motor yağı jele dönüşür, akü ölür, metal aksamlar büzüşür ve o araba bir daha yaza kadar çalışmaz. Bu yüzden otoparklarda içinde kimse olmayan ama motoru çalışan hayalet arabalar görürsünüz. Hırsızlık mı? Kimse araba çalmaz. Çünkü çaldığı arabayı nereye götürecek? Her yer buz. Bu iklimde meyve veya sebze yetiştirmek imkansızdır. Toprak yüzlerce metre derinliğe kadar beton gibi donmuştur. Sera kursanız bile ısıtma maliyeti servet değerindedir. Peki insanlar hayatta kalmak için gerekli vitaminleri nereden alıyor? Cevap pişmemiş gıdalarda. Buna stroganina diyorlar. Sibirya'nın sashimisi. Nehir balıkları yakalandığı an buzun üzerine atılır ve saniyeler içinde şoklanarak donar. Bu hızlı donma balığın besin değerini korur. Yemek zamanı geldiğinde bu balıklar dondurucudan çıkarılır ve tıpkı bir tahta yontar gibi ince ince dilimlenir. Tuz ve karabiber karışımına batırılıp ağızda erimeden hemen önce yenir. Pişirme işlemi vitaminleri öldürür ancak çiğ tüketim korur. Yerel bir atasözü der ki, vodkasız stroganina sadece köpekler içindir. Bu acımasız soğuğa dayanabilen sadece insanlar değil. Yakut atları evrimin yaşayan bir mucizesidir. Bu atlar -70 derecede hiçbir ahır veya barınak olmadan dışarıda yaşarlar. Bilim insanları bu atların metabolizmalarını yavaşlatarak bir nevi kış uykusuna yattıklarını, ancak hala ayakta ve hareket halinde olduklarını keşfetti. Kalp atışlarını düşürürler ve vücut ısılarını korumak için kutup ayısı kadar kalın bir kürk tabakası geliştirirler. Bu adaptasyon süreci sadece 800 yıl gibi evrimsel açıdan göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede gerçekleşmiştir. Onlar bu buzlu krallığın gerçek sahipleridir. Ancak inekler atlar kadar şanslı değildir. Soğuğa o kadar dayanıklı olmadıkları için ısıtılmış ahırlarda tutulurlar. Dışarı çıktıklarında ise Oymyakon'a özgü, görenleri şaşırtan bir manzara ile karşılaşırsınız. Sütyen takmış inekler. Evet, yanlış duymadınız. Çiftçiler, ineklerin meme uçları donup düşmesin diye içi tavşan kürküyle kaplı özel üçgen sütyenler dikerler. Bu, hayatta kalmak için alınan ilginç ama zorunlu önlemlerden sadece biridir. Bölgenin kültürü de en az iklimi kadar büyüleyicidir. Yakut mitolojisinde Noel Baba yoktur. Onun yerine Hiz-Khan, yani soğuğun efendisi vardır. Efsaneye göre Hiz-Khan, yarı insan, yarı boğa bir figürdür. Kışın başında Arktik Okyanusu'ndan çıkar ve boynuzları uzadıkça hava soğur. Ocak ayında boynuzları en uzun halindedir. Şubat ayında boynuzlarından biri kırılır, Mart ayında diğeri kırılır ve bahar gelir. Turistler için Tomtor köyünde bir dağın içine oyulmuş buz rezidansı bulunur. Burası Çiz-Khan'ın taht odasıdır. Duvarlar ve tavanlar insan nefesinden oluşan dev buz kristalleriyle kaplıdır. Ancak Oymyakon'da yaşamak zordur, ölmek ise daha da zordur. Burada bir cenaze töreni, lojistik bir krize dönüşebilir. Zemin beton sertliğinde olduğu için mezar kazmak 3 ila 5 gün sürer. Önce mezar yerine odun yığılır ve büyük bir ateş yakılır. Ateş toprağı birkaç santim yumuşatır. Közler kenara itilir, yumuşayan kısım kazılır. Sonra tekrar ateş yakılır. Bu döngü 2 metre derinliğe ulaşana kadar günlerce devam eder. Burada toprağa girmek bile ateşin yardımını gerektirir. Son yıllarda ise Oymyakon,
İklim değişikliğinin getirdiği tuhaf bir tehditle karşı karşıya, zombi yangınları. Kışın yüzeyde kar ve buz olsa da yer altındaki turba tabakaları için yanmaya devam edebiliyor. Eksi 60 derecede karın altında yanan gizli bir ateş. Bu durum, dünyanın iklim dengesinin ne kadar hassas olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Peki, insanlar neden burada yaşıyor? Neden bu zorluğa katlanıyorlar? Oymyakon'da okullar ne zaman tatil olur biliyor musunuz? Sadece sıcaklık eksi 52 derecenin altına düştüğünde. Eksi 50 derecede çocuklar sokakta koşup oynarken bizler eksi 5 derecede hayatı durduruyoruz. Bu köy insan iradesinin en uç sınırıdır. Burada yaşamak doğayla savaşmak değil, ona teslim olup uyum sağlamaktır. Oymyakon gezegenimizin donmuş kalbi olabilir ama burada yaşayan insanların kalbi soğuğa inat sıcacık atmaya devam ediyor. Onlar için burası cehennem değil, atalarının evi, dünyanın en saf havası ve en temiz suyu. Bu soğuk yolculukta donmadan bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer videomuz içinizi üşüttüyse, beğen butonuna basarak bizi ısıtabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Siz olsanız eksi 70 derecede bir gece geçirebilir miydiniz? Bir sonraki videomuzda dünyanın hangi ekstrem noktasına gidelim? Hoşça kalın ama en önemlisi sıcak kalın.